Felsefe tarihinde öyle isimler var ki gölgede kalmış olsalar da fikirleri zamanı aşıp bugüne sesleniyor. İşte bugün tam da böyle birini, 17. yüzyılda yaşamış ama sanki günümüz için konuşan bir filozofu Anne Hathaway'i tanıyacağız. Onun o inanılmaz yaşayan evrenine hep beraber bir adım atalım. Bir an için durup düşünelim. Ya etrafımızdaki her şey, şu an dokunduğunuz masa, dışarıdaki ağaç, hatta taşlar bile, ya hiçbiri aslında cansız değilse? Ya hepsi tek ve devasa bir canlılığın parçasıysa? Bu soru size de günümüz bilim kurgusundan fırlamış gibi gelmiyor mu? İşte bu inanılmaz soruyu yüzlerce yıl önce soran bir kadın vardı. Ve bu soru Anne Conway'in felsefesinin tam da kalbiydi. Hadi bu sorunun izini sürelim bakalım bizi nerelere götürecek. Ve işin en akıl almaz tarafı da işte bu. Bu fikri ortaya atan kişi, teleskoplarla gökyüzünü tarayan bir astronom ya da laboratuvarda deneyler yapan bir bilim insanı değil. Hayır, tam tersi, hayatının çoğunu bir odaya kapanmış halde geçirmek zorunda kalan, 17. yüzyılda yaşamış bir soylu kadın. İnsanın aklı duruyor değil mi? Nasıl olur da dört duvar arası evren kadar geniş bir fikre ev sahipliği yapar? İşte bu muamma Anne Conway'i daha da merak edilir kılıyor. Peki o zaman başlayalım. Gölgelerin arasında saklı kalmış bu parlak zihin nasıl ortaya çıktı? Her şeyin başladığı yere, Anne Conway'in entelektüel yolculuğunun köklerine inelim. O dönemde bir kadınsanız Cambridge ya da Oxford gibi yerlerin kapısı size sonuna kadar kapalıydı. Bu değiştirilemez bir kuraldı. Peki ne yapacaksınız? Pes mi edeceksiniz? Anne Conway etmedi. O, madem üniversiteye gidemiyorum, üniversiteyi kendime getiririm dedi adeta. Mektupları birer sınıfa, mürekkebi ise hocasına dönüştürdü. Dönemin önemli düşünürlerinden Henry More'le mektuplaşarak kendi eğitimini, kendi üniversitesini yarattı. Bu gerçekten de iradenin tüm engellere karşı kazandığı bir zafer. Kayınpederinin ona söylediği şu söze bir bakın. Bir erkek gibi yazıyorsun. İlk bakışta bir iltifat gibi duruyor değil mi? Zekasını takdir ediyor ama aslında ne kadar acı. Yani onun dehası ancak bir erkeğinkine benzetilince bir anlam kazanıyor. Kendi başına bir kadın olarak zeki olabileceği akıllarına bile gelmiyor. İşte o dönemin zihniyeti tam olarak buydu. Şimdi Anne Conway'in düşünce dünyasının tam merkezine, onu o yapan en temel deneyime geliyoruz. Onun felsefesini anlamak için hayatını anlamak şart. Ve hayatının merkezinde de tek bir şey vardı: acı. Ama bu acı öyle sıradan bir şey değil. Onun felsefesinin dövüldüğü ocağın ateşiydi adeta. Gelin o ateşe biraz daha yakından bakalım. Anne Conway için acı felsefi bir problemden ibaret değildi. O, acıyı yaşıyordu. Hem de ne yaşamak. Gençliğinden beri onu bir an olsun bırakmayan o korkunç baş ağrıları, henüz 2 yaşındayken kaybettiği biricik oğlu, şifa bulmak için denenen ama onu ölüme yaklaştıran civa zehirlenmesi. Bütün bunlar bir araya gelince zihninde tek ve dev bir soru beliriyor. Anlamı neydi bütün bunların? Bu ıstırap dolu varoluşun bir anlamı olabilir miydi? Kocasının yazdığı şu satırlar durumu o kadar net anlatıyor ki, iniltileri o kadar derinden geliyor ki, yanıla yaklaşmaktan dehşete düşüyorum diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu artık soyut bir düşünce egzersizi değil. Bu, acının ete kemiğe bürünmüş hali. İşte Conway'in felsefesi, tam da bu dehşetin, bu derin ıstırabın içinden doğan bir umut çığlığıydı. Peki insan böyle bir acıdan nasıl bir felsefe çıkarır? İşte Conway'in dehası burada devreye giriyor. O, bu acıya bir anlam bulabilmek için çağın en dominant felsefesine, yani Descartes'in fikirlerine meydan okudu. Adeta kendi acısından yola çıkarak yepyeni bir evren tasarladı. Gelin bu büyük kopuşa tanıklık edelim. O zamanlar Descartes'in fikri çok popülerdi. Neydi bu fikir? Dünya iki ayrı şeyden oluşur diyordu. Biri düşünen, soyut ruh, diğeri de yer kaplayan, hissetmeyen, makine gibi bir beden, yani madde. Bu ikisi apayrı dünyalardı. Ama şimdi kendinizi Anne Conway'in yerine koyun. Bedeniniz her an acıyla kıvranırken, bedenim ayrı, ruhum ayrı diyebilir misiniz? Onun için bu ayrım tamamen saçmalıktı. Acı, onun ruhuyla bedenini birbirinden ayrılamaz bir bütün haline getirmişti. İşte Conway'in getirdiği devrim de tam olarak bu. O, Descartes'in bu ikiye bölünmüş dünyasını reddetti. Dedi ki hayır, iki ayrı töz yok. Sadece tek bir töz var. O da yaşayan, hisseden ruh. Peki madde ne o zaman? Madde dediğimiz şey, o ruhun sadece daha yavaş titreşen, daha yoğunlaşmış hali. Tıpkı suyun buhar, sıvı ve buz halleri gibi, hepsi aynı şey, sadece farklı formdalar. Yani onun evreninde en küçük bir taş parçası bile ölü değil. Her şey canlı, her şey birbirine bağlı.
Bu, parçalanmışlığa karşı bir bütünlük manifestosuydu. Onun evrenini bir merdiven gibi düşünebiliriz ama basamakları olmayan, kesintisiz bir rampa gibi. En tepede mutlak ruh, yani Tanrı var. Sonra melekler, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve hatta kayalar, mineraller geliyor. Ama aralarında keskin sınırlar yok. Hepsi aynı canlı tözden yapılmış, sadece canlılık seviyeleri farklı. Hiçbir şey statik değil, her şey bu rampa üzerinde daha iyiye, daha ruhani bir hale doğru evrilebilir. Yani evren devasa tek bir canlı organizma gibi sürekli bir hareket ve dönüşüm içinde. Peki bütün bu parlak fikirler o odanın duvarları arasında mı kaldı? Neyse ki hayır. Bu düşünceler bir şekilde dışarı sızmayı başardı ve kendisinden sonra gelenlere bir ışık oldu. Gelin şimdi o mirasın izini sürelim. Şimdi sıkı durun çünkü bu gerçekten inanılmaz bir detay. Conway'in hayatı boyunca yazdığı tek kitap o öldükten sonra üstelik isimsiz olarak basılıyor. Ama bir şekilde bu kitap felsefe tarihinin devlerinden biri olan Gottfried Leibniz'in eline geçiyor ve onu derinden etkiliyor. Leibniz'in o meşhur monad teorisinin köklerinde Conway'in fikirlerinin izleri var. Düşünsenize, gölgelerde yaşamış bir kadın felsefenin ana akımını şekillendiriyor. Muazzam bir şey. Hayatının sonlarına doğru yaptığı bir seçim ise adeta felsefesinin bir özeti gibi. Quaker oluyor. Neden Quakerizm? Çünkü onlar da tıpkı Conway gibi her varlığın içinde Tanrı'dan bir parça, bir içsel ışık olduğuna inanıyorlardı. Ve acıyı bir ceza olarak değil, insanı olgunlaştıran, dönüştüren bir süreç olarak görüyorlardı. Yani Conway yıllardır zihninde inşa ettiği felsefenin ruhani karşılığını, o mükemmel yuvayı Quakerizm'de bulmuş oldu. Tabii Anne Conway'nin bu etkileyici hikayesini ve düşüncelerini daha derinlemesini öğrenmemizi sağlayan çok önemli bir çalışma var. O da Sarah Hutton'ın Anne Conway Bir Kadın Filozof adlı eseri. Bu analizin kaynağı da bu değerli kitap. Ve böylece Conway'in bize bıraktığı o büyük soruya geliyoruz. O, her canlının çektiği acılarla daha iyiye, daha mükemmele doğru evrilebileceğine inanıyordu. Peki ya haklıysa? Ya yaşadığımız zorluklar, çektiğimiz acılar birer ceza değil de bizi dönüştürmek, bir üst versiyonumuza taşımak için birer araçsa? Belki de en büyük ıstıraplarımız, en parlak aydınlanmalarımızın başlangıcıdır. Bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyorum.